Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de çeyrek dönem satışları bulmayı göstereceğim. Bunu yaparken de çok yer say ve çok topla formüllerinden yararlanacağım. Çok eğer sayla satış sayısını, çeyreklik satış sayısını, çok toplayla da satışların çeyreklik toplamlarını almaya göstereceğim. Daha sonra da bunların ortalamasını alacağız. Şöyle yeni bir sayfadan devam edelim. Çünkü baştan yapacağım buradaki örneği. Şimdi buradaki birinci çeyrek A sütunundaki değerler formülle getirdim. Onu da nasıl yaptım? Eğer formülünü iç içe kullanarak ve bu da bir de ay formülünü ekleyerek buraya birinci çeyrek, ikinci çeyrek şeklinde yazdırdım. Daha sonra buradaki tablolara formülleri uygulayarak çeyreklik satış adetleri, ağırlıkları ve satış toplamları ve ağırlıklarını getirdim. Şunları yaparak formül girerek getireceğim için bunları siliyorum. Şurayı da buradan aldım. Veri doğrulamayla. Onu şimdi yapmayayım. Zaten biliyorsunuz daha önceki videolardan nasıl yapıldığını veri doğrulamanın. Şimdi şurayı da silelim. Şimdi buraya formül gireceğiz. Eşittir eğer aç parantez ay formülü. Ay formülü bir tarihin hangi ayı olduğunu döndürüyor. B2'deki ay değeri neymiş diyoruz. Ve küçük eşit 3 ise, yani Ocak, Şubat, Mart aylarına aitse bu tarih, 1 yaz dedik. Noktalı virgül. Eğer diyoruz aç parantez ay, yine B2 küçük eşit 6 ise, yani ikinci çeyrek oluyor. Noktalı virgül 2. Yine noktalı virgül. Eğer aç parantez B2 hücresi küçük eşit 9 ise 3 yaz. Bunlardan hiçbiri değilse 4 yaz. Zannedersem 1, 2, 3 tane parantez açtık. Evet. Şimdi burada Shift ve Alt tuşlarına beraber basıp birleştir demek bu. Bir boşluk verelim. Nokta çeyrek yazalım. Yani bu 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü çeyrek yazması için bu şekilde birleştir komutunu kullanıyorum. Çeyrek dedik ve tırnağımızı kapatıyoruz. Enter'a basalım. Bakalım hata var mı? Aşağıya çekeceğiz çünkü formülü. Evet, hata yok. Şimdi şöyle bir bakalım. 31 Mart birinci çeyreğe giriyor. 22 Nisan ikinci çeyrek. 20'ye 9 üçüncü çeyrek. Aralık ayı da dördüncü çeyrek. Tamam, doğru. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Bu taraftaki temsilcilerimi, yani tablodaki şu temsilci değerlerimi şuradan bunları buraya kopyalayarak ve iğnelenenleri kaldırarak teke düşürdüm. Ve veri doğrulamayla getirdim. Şuradaki veri. Tekrar göstermiyorum. Kısa kısa gösteriyorum ki. Buradaki değerleri buraya veri doğrulamayla getirdim. Bu kutucuktan çekebilmek için. Şimdi birinci çeyrekteki satış değerimizi bulalım. Satış sayısını bulalım. Mesela buradan seçtiğimiz satış temsilcisinin birinci çeyrekteki satış değeri neymiş? Satış sayısı neymiş daha doğrusu?
Şöyle Sinan Berk diye seçin. Eşittir çok eğri kullanacağız. Çok eğerde normal çok eğer sayı kullanacağız. Birden fazla kritere göre tablodaki değerleri sayıyor. Çok eğer say formülü. Eşittir çok eğer say diyoruz. A sütununu seçtim. Tamamını seçtim. F4'e bir kere bastım. Sütunu sabitledim. Çünkü sağ çekince sütunun sabit kalması için. Noktalı virgül. I4. Ölçüt aralığı. Ölçüt aralığımız birinci çeyrek olacak. Şimdi birinci çeyrek diyoruz buraya. I4'ü seçiyorum. Hücreye referans gösterdim. Noktalı virgül ne soruyor? Ölçüt aralığı 2 diyor. Ölçüt aralığımız da temsilci ad soyadı olacak. Onun için de bu sütunu tamamıyla seçtim. Yine bir kere F4'e bastım. Sütunu sabitlemek için. Noktalı virgül I2. Burası sabit olması lazım. O yüzden F4'e basıp hem sütunu hem satırı sabitledim. Parantezimi kapattım. Bakalım Enter'a basalım. Evet. Şöyle sağa doğru çektiğim zaman bakalım Sinan Berk birinci çeyrekte kaç satış yapmış. Birinci çeyreğe bakıyorum şöyle. Adam bir tane satış yapmış zaten. İkinci çeyrekte satışı yok. Üçüncü çeyrekte yok. Dördüncü çeyrekte de bir tane var. Şurada. Evet, bu şekilde gösterdi. Toplam aldıralım bir de şuna. Bunun bir de kısa yolu Ctrl M'dir. Şöyle klavyeden Ctrl M'ye basarak toplam aldırabilirsiniz. Ya da şuradaki toplama basarak toplamını aldırabilirsiniz. Toplamda adam 2 tane satış yapmış. Ağırlıkları nasıl bulacağız? Ağırlıkları da onu da şuradan bir bakayım nasıl yapmışız. Evet. Yani toplam satışların adet olarak ağırlığını buluyoruz şimdi. Adam zaten birinci çeyrekte dördüncü çeyrekte de bir tane satış yapmış. Yani toplam satışların %50'sini şu I5 birinci çeyrekteki satış adedine toplama böldürdüğüm zaman ağırlığını bulmuş oluyorum. Bunu da şöyle sağa doğru çekelim. Evet. Zaten 2 satış yapmıştı. Birini ilk çeyrekte, birini de son çeyrekte. Bunu da toplamını aldıralım şöyle. Bunda %100 olduğunu görüyoruz. Şimdi adetleri bulduk. Şimdi toplamlar üzerinden gidelim. Mesela şuraya şu adamın yerine şunu yazdığımız zaman 3. çeyrekte de satış olmuş olacak. Buradaki rakamlar değişecek. Bakın. Böyle olsun. 3. çeyrekte de bir satış olsun. Şimdi toplam olarak çeyreklik toplamları nasıl aldıracağız? Bunun için de çok topla formülünü kullanıyorum. Buradaki aralık toplamım hangisi olacak? Toplam satış tutarları. O yüzden F sütununu seçtim. Sütunu sabitlemek için bir kere F4'e bastım. Noktalı virgül. Ne soruyor? Ölçüt aralığı 1. Ölçüt aralığımız yine hangi çeyrekte olduğu için bulmak için A'yı seçiyorum. A sütununu seçtim. Yine F4'e basıp sütunu sabitledim. Noktalı virgül ne soruyor? Ölçüt 1. Ölçüt birimiz neydi? Yine birinci çeyrek yani I10. Bu sefer F4'e 1-2 kere basıp satırı sabitliyorum.
Noktalı virgül, ölçüt aralığı 2. Yine temsilci adımız. F4'e bir kere bastım. Sütunları sabitledim. Noktalı virgül, yine I2. Hem satır hem sütunu sabitlemek için F4'e bastım. Parantezimi kapatıyorum. Evet. Şöyle sağa doğru çekelim. Şuradan yine toplama aldıralım. Ağırlığı bulmak için de burası bölü, burası sabit olacağı için F4'te sabitleyeyim. %62 11. Bunu da böyle aşağı doğru çektiğim zaman, yana doğru pardon, diğer hücrelerin formüllerini de getirmiş oluruz ve %100. Evet. Şimdi burada bunu bir yorumlayalım. Birinci çeyrekte Sinan Berk arkadaşımız zaten bir tane satış yapmıştı. 68.129, onu getirdik buraya. Üçüncü çeyrekte sonradan eklediğimiz veriydi bu. 34.315 liralık bir satış yapmıştı. Dördüncü çeyrekte de 8.116. Doğru getiriyor. Toplamda da bu kadarlık satış yapmış. 110.560. Bunların bir de ortalamalarını bulalım. Mesela birinci çeyrekte şöyle baktığımız zaman zaten bir satış yapmıştı. Birinci çeyreğin ortalaması tek satış olduğu için öyle görünüyor. Birinci çeyreğe bir tane daha ekleyelim bunu. Mesela şöyle. Üçüncü çeyreğe bir tane daha ekleyelim. Veriler biraz değişsin. Birinci çeyrekte 2 satış yapmıştı. Bunun aritmetik ortalaması 72.945'miş. Yani şöyle formülize edersek F3 artı F4 parantez için alalım şunu, bölü 2 72.945 ya da eşittir ortalama diyebiliriz. Sayı 1 sayı 2, bu da aynı sonucu verecektir. Bu da birinci çeyrekteki aritmetik ortalaması. İkinci çeyrekte satış olmadığı için ortalama da yok. Üçüncü çeyrekte yine 2 satış var. Onların ortalaması 24.669'muş. Dördüncü çeyrekte de bir satışı var. Zaten onun ortalaması da kendisi oluyor. Evet, çok iyi say, çok iyi topla bu formülleri tablolarımızda kullanırsak gerçekten güzel sonuçlar elde ediyoruz bu şekilde. Formüllerle ilgili biraz daha karmaşık, belki ileride bir video daha çekerim. Umarım bu video faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.